Herkese merhaba, hoş geldiniz. Almanya'nın ABC'si devam ediyor. Bugün yine İ harfindeyiz. İsim konusunun ikinci videosunu çekiyoruz. Yurt dışında doğan çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek lazım? İlk videomda ismin öneminden bahsettim. Hayatımız boyunca taşıdığımız bir marka olduğundan bahsettim. Bu konuyla ilgili olarak yaratmak istediğim farkındalıktan bahsettim. Elif Şafak'tan bahsettim. Ve en nihayetinde yurt dışında seçeceğimiz ismin çocuk için, onun hayatı için herhangi bir şekilde olumsuzluk getirmemesi gerektiğinden bahsettim. Bugün biraz daha detaylara inmek istiyorum. Türk İstatistik Kurumu'nun çocuklara konan isim listesine bakacağız. Oradaki isim listesindeki özellikle son yıllardaki değişime bir göz atacağız. Oradaki bazı isimleri sizin için değerlendireceğim. Ondan sonra da Almanya özelinde uygun gördüğüm bazı isimlerden bahsedeceğim ve uygunsuz gördüğüm bir iki isimden ayrıca bahsetmek istiyorum. Şimdi bütün bu konu dahilinde özellikle bu ikinci videoda odaklanmak istediğim ayrıntılar iki tane. İsim değerlendirmesinde mutlaka göz önünde tutulması gereken iki şey var. Yurt dışında doğan bir çocuğa isim koyuyorsanız. Birinci ölçüt. İsim herhangi bir şekilde bir ön yargıya maruz kalabilir mi? Evet ya da hayır. Veya bunun seviyesi ortada olabilir mi? İkinci konu, çocuğun ismi yurt dışında kolay telaffuz edilebilir mi? Evet, hayır veya ortada bir yerde. Şimdi bu iki ölçütü de uygun bir şekilde gösterecek olan isim bulmak kolay değil. Ama gene de ikisine de uygun bir şekilde not verdirecek olan isimlere yaklaşabiliriz bence. Şimdi bunun bir kere örneklerini bulabilmek için bence Türk İstatistik Kurumu'nun listesinden yavaş yavaş başlayalım. Hem o listeye bakarken size aynı zamanda isim seçimindeki değişimden de bahsedeceğim. Yani oradaki bir farkındalıktan bahsetmiştim. İnsanların isim seçerken sanki hem doğuda hem batıda geçerli olan isimleri seçmeye başladıklarından bahsetmiştim. Bu isimlere bakarken, yani İstatistik Kurumu'nun listesine bakarken bu isimleri bu şekilde değerlendirelim. Şimdi kızlara verilen isimlerden başlıyorum. 2024 yılına ait istatistiklere bakıyorum şu an. Şimdi ben buraya baktığımda beklenti gereği bir grup isim daha çok geleneksel kulağa gelen ve aynı zamanda çok kadim isimler. Yani bu isimler verilmeye devam ediyor. Mesela Zeynep, mesela Elif. Onun dışında neler var bakalım. Evet, şu an gördüklerimde bu iki ismi gördüm. Geleneksel olarak halen konan. Onun dışında yeni geleneksel diyebileceğimiz isimler de var. Onlar da listeye girmiş. Onun dışında mesela listede görülen hatta birinci sırada Defne var mesela. Defne de çok eskiden beri konan bir isimdi ama ilk 10'da olması ve aynı zamanda şu an bir numarada olması Defne isminin burada bir farkındalığın öne çıktığını gösteriyor. Nedir bu farkındalık? Şimdi Defne ismi hem doğuda hem batıda çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Batıda karşılığı var. İkinci olarak da telaffuz konusunda bir sıkıntı yaratmaz. Yani ne demektir bu? Defne ismi ön yargı konusunda olumlu. Yani herhangi bir şekilde ön yargıya maruz kalmaz diye düşünebiliriz. Onun dışında çok rahat bir şekilde telaffuz edilebilir. Harflerine baktığınızda, telaffuzuna baktığınızda Defne birçok insan tarafından ana dili ne olursa olsun Batı dünyasını şu an düşünerek söylüyorum bunu. Çok rahat bir şekilde telaffuz edilebilir. Yani biçilmiş kaftan diyebiliriz. Onun dışında Zeynep için de aynı şey söyleyebiliriz. Aslında geleneksel bir isim ama Zeynep için de aynı şey söyleyebiliriz. Ama mesela 4 numarada Asya ismini görüyorum. Asya ismi
hem doğuda hem batıda rahat bir şekilde telaffuz edilebilir. Sesli harfi A, içinde S var, Y var, Asya. Hem doğuda hem batıda ön yargıya maruz kalma ihtimali düşük. Aynı zamanda telaffuzu da çok kolay. Yani bu da bir biçilmiş kaftan mesela. Bu iki isme baktığımda ilk onda bunun aslında bir bilinçten kaynaklandığını az çok düşünebiliriz. İlk ona giren mesela Elif'in dışında Elisa ismi var. Eskiden neredeyse hiç konan bir isim değildi. Yani çok nadiren Türkiye'de görülen bir isim. Şu an ilk onda. Lina ismi var 9 numarada. Yani Lina ismi eskiden kaç tane konuyordu Türkiye'de? Yani tek tük bile diyemeyiz muhtemelen. Lina ismi şu an 9 numarada. Duru eskiden beri vardı. Şu an 10 numaraya gelmiş. Yani bu isim koymadaki eğilimi bu şekilde anlatmaya çalışıyorum size. Bir de erkeklere verilen isimlere bakalım. Tabii yine önümüze kadim isimler geliyor. Mesela Ömer ismi çok sağlam bir şekilde yerini koruyor. Şu an 8 numarada Ömer. 1 numara mesela Alparslan. Yani Alparslan'daki değişimi ve şu an 1 numarada olmasını aslında şu şekilde açıklayabiliriz. Benim tahminim Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü kutlamalarıyla Alparslan'ın ön plana çıkması paralellik gösteriyor. Başka bir sebebi varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Benim görüşüm bu yönde. Aynı zamanda gene Metehan isminin 4 numarada olması bu tarihsellikle açıklanabilecek bir şey gibi geliyor bana. Kadim isimlerden Yusuf var mesela. Yusuf. Hem doğuda hem batıda çok rahat bir şekilde telaffuz edilebilir Yusuf ismi. Birçok ülkede, belki her ülkede olmayabilir ama birçok ülkede rahat bir şekilde telaffuz edilebilir. Ön yargı konusunda çok emin değilim. Yani ön yargı konusunda ortalara doğru kayabilir. Herhangi bir şekilde ön yargıya maruz kalmaz diyemem. Onun dışında mesela aslan kelimesi var. Aslan kelimesi telaffuz konusunda uygun. Hem de aynı zamanda ön yargı konusunda illaki ön yargıya maruz kalır diyemeyiz. Mesela Atlas ismi var. Atlas ismi şu an 13 numaraya gelmiş. Eskiden çok nadir konan bir isimdi ama şu an listede. Hem doğuda hem batıda çok rahat bir şekilde telaffuz edilebilir. Aynı zamanda da herhangi bir ön yargıya maruz kalma ihtimali çok düşüktür. Yani bu da biçilmiş kaftan diyebiliriz. Onun dışında Almanya özelinde örnek vermek istediğim birkaç isim var. Benim bunlar dikkatimi çekmişti. Bunların notlarını almıştım. Ben yine kız isimleriyle başlayayım. Bunların yani ilk başta söyleyeceğim ilk 5 isim kızlar için çok uygun gördüğüm isimler. Eğer farklı bir görüşünüz varsa Almanya özelinde olduğunu vurguluyorum tekrardan. Başka ülkelere göre çünkü farklı değerlendirmek lazım. Yazım başka bir manaya geliyor olabilir mi? İnsanlar bunu farklı algılayabilir mi diye sorgulamak lazım. Ama Almanya özelinde kızlar için uygun gördüğüm 5 ismi burada söylemek istiyorum. Bunun dışında tabii ki uygun olan isimler vardır. Onları da yorumlar içerisinde sorarsanız onlara da bir şekilde karşılık vermeye çalışırım. Birincisi Ayla. Bence Ayla ismi son derece rahat bir şekilde telaffuz edilebilir ve herhangi bir şekilde ön yargıya maruz kalmaz. Rana ismi. Türkçe'de biraz farklı telaffuz edebiliyoruz. Yani Rana diyoruz. Almanca'da bunu telaffuz ederken çok ufak bir fark olacaktır. Ama gene de telaffuz açısından sıkıntı yaratmayacaktır. Aynı zamanda ön yargı anlamında da bir problem yok. Azra'da telaffuz konusunda ufak bir sıkıntı olabilir. Çünkü Almanca'nın fonetiğinde şöyle bir şey var. Bir hecenin sonundaki Z sesini çıkarmakta Almanlar zorlanabiliyorlar. Bu alışkın oldukları bir şey değil. Bu ismi Asra diye telaffuz eden insanlara çok rastlanıyor. Ama birazcık idmanla Azra'ya doğru o döndürülebilir. En azından birçok diğer isme göre telaffuzu daha kolay. Aynı zamanda ön yargı konusunda da herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Suzan kelimesi çok iyi bir isim. Suzan ismi Almanya'da da nadir olsa da kullanılan bir kız ismi. Dolayısıyla bu tamamen uyuyor. Herhangi bir şekilde telaffuzunda bir sapma olmuyor. Aynı zamanda herhangi bir ön yargı
konusu da yok. Dolayısıyla biçilmiş kaftan diyebiliriz. Lara ismi. Lara ismi Türkiye'de de son zamanlarda çok kullanılmaya başlandı. Hatta kısaca bakayım, ilk 30'da mı Türkiye'de şu an? Lara son sene sanırım ilk 30'a girmemiş. Ama Türkiye'de de ben son yıllarda Lara isminin çok daha fazla kullanılmaya başlandığını görmeye başladım. Telaffuzu son derece kolay. Aynı zamanda herhangi bir ön yargı problemi de yok. Dolayısıyla Lara ismi biçilmiş kaftan diyebiliriz. Buna karşın hangi isim mesela konulmamalı diye sorarsanız kızlarda, mesela Nazlı. Nazlı'nın yazımında N-A-Z var. Onun Almanca okunuşu otomatik olarak Naz olacaktır. Naz kelimesinin çağrışımı Almanca'da çok olumsuz bir kelimeye yaklaşır. Dolayısıyla bunu kullanmamakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar farkındalığı arttırmak için söylenen şeyler. Ben insanlara hangi ismi koyup hangi ismi koymamaları gerektiğini dayatmak için bu videoyu yapmıyorum. İnsanların farkındalığını arttırmaya çalışıyorum. Tabii ki insanlar çocuklarına istedikleri ismi koymakta özgürler. Ama dediğim gibi amacımızın çocuklara herhangi bir şekilde isimlerinden dolayı bir yük getirmemesi olması lazım. Bu amacımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Özellikle yurt dışında bu konu ayrıca önemli. Erkeklerdeki isimlere bakalım. Atilla ismi çok enteresan. Almanya'da da rastlanan bir isim olduğu için ortak isim diyebiliriz. Yani iki ülke içinde çok rahat geçerli olan. Atilla tahminimce Türkiye'de daha fazla kullanılıyor. Almanya'da daha az kullanılıyor ama telaffuz konusunda herhangi bir sorun teşkil etmez. Ön yargı konusunda da uygun. Deniz ismi. Deniz zaten biçilmiş kaftan. Telaffuz konusunda çok ufak bir sapma oluyor ama o ufak sapma bence çok terbiyeli kulakların duyabileceği bir fark. Onun dışında Deniz ismi özellikle erkekler için çok rahat kullanılabilecek bir isim Almanya'da. Ön yargı konusunda da herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çok enteresan bir isim söyleyeceğim şimdi size. Türkiye'de nadir kullanılan bir özel isim bu. Aksel. Aksel ismini kullandığınızda olay kopmuş oluyor. Çünkü aslında Almanca'da, yani Almanya'da kullanılan bir ismi hatırlatıyor. Almanya'daki isim X ile yazılıyor. Türkçedeki veya Türkiye'deki ismi yazarken biz KS ile yazıyoruz. Aksel ismi Türkiye'de çok kullanılan bir isim değil. Soyadlarda da rastlanan bir kelime. Bunu özel isim olarak kullandığımızda herhangi bir şekilde sorun teşkil etmez. Telaffuzu da düzgün. Herhangi bir şekilde ön yargı problemi de yok. Bu isim çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Yine çok rahat kullanabilecek olan isimlerden bir tanesi erkekler için Tayfun. Tayfun da rahat bir şekilde kullanılabilir. Bazen ikinci hecesini uzatabiliyorlar ama onu bir şekilde idmanla düzelttirebiliriz. Bir de Adil ismini koydum. Adil ismi enteresan. Adil isminde ilk hece uzatıldığı için ve Almanların ilk hecede bir sesli harf gördüklerinde uzatmalarından dolayı bunu mükemmel bir şekilde telaffuz ediyorlar. Yani telaffuzunda hiç sapma olmayan isimlerden bir tanesi Adil. Ve herhangi bir şekilde de bir ön yargısal sorun da yok. O yüzden adil kelimesini de uygun görüyorum erkekler için. Peki erkekler için mesela hangi ismi uygun görmüyorum? Kıvanç. Yani Kıvanç son derece problemli bir özel isim Almanya için. Neden? Çünkü yazımını gördüklerinde Kiwan falan deyip böyle acayip bir telaffuza girebilirler. Doğru telaffuzu söylediğinizde de öğretmek için akıllarına Almanca'daki saçmalık kelimesi gelecektir. Çünkü kıvanç Almanca'daki saçmalık kelimesini çağrıştırıyor. Saçmalığın Almancası Quatsch. Dolayısıyla insanlara saçmalık çağrıştıran bir özel ismi herhalde çocuğunuza koymak istemezsiniz diye düşünüyorum. Özellikle bu videodan sonra. Bu bir problem yaratabilir. Muhtemelen yaratacaktır. Yani böyle bir ismin çocuğun hayatı için nötr olma şansı çok zayıf. Yani dolayısıyla bunu bu şekilde söylemek istiyorum. Dediğim gibi yurt dışında çocuklara isim koyarken
özellikle iki tane ölçütten bahsettim. Bir tanesi ön yargı konusunda bir problem teşkil ediyor mu? İkinci olarak da telaffuz konusunda bir problem teşkil ediyor mu? Bu ikisine cevap vererek aslında yurt dışında konulacak olan isme karar verilebilir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Biraz detaya indim ama bu konu gerçekten benim önemsediğim bir konu. Detaya inilmesi gerekiyor. Sorularınız varsa isimlerle ilgili lütfen yorumlara yazın. O isimleri değerlendirmeye çalışayım. Onun dışında abone olmayı sakın unutmayın. Videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı da sakın unutmayın. Bu isim konusu önemli. Belki bakarsınız bu videolar ve yorumlar sayesinde buradaki yabancı toplumun, cemiyetin isim konusundaki farkındalığını arttırırız. Ve bu şekilde insanların ve çocukların yaşamlarındaki belki bazı yükleri de ortadan kaldırmış oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.